Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Kız bebeklerimiz için hem kolay hem de güzel tığ işi yazlık bir elbise yaptım. Bugün bu elbise anlatımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu elbisenin örgüsü çok kolay arkadaşlar. Elbise örgüsüne buradan, bakın yaka örgüsünün buradan trabzan yaparak başlıyoruz. Ben bugün bu elbise anlatımını 3-6 ay arası bebek ölçüsüne göre yaptım. Siz bu elbiseyi yeni doğan bebek için yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5 yaş, her yaş çocuklarınız için yaparak kullanabilirsiniz. Arttırma sırasını benim yaptığımdan 1-2 sıra fazla yaparsanız 1 yaşındaki çocuk için olur arkadaşlar. 3 aylık bebek için yaptım ama bebeğiniz çok kilolu olmazsa 6-12 ay arası bebek de çok rahat kullanır bu elbise örgüsünü. Bu yüksekliği tercihinize göre siz istediğiniz kadar uzun yapabilirsiniz. Arttırmalar yapıyoruz. Belirli sıralarda arttırmalar yapıyoruz. Bakın buradan itibaren etek bölümü genişliyor. Uç bölümde kolay ve güzel tığ işi bakın modeller yaptım. Bu da çok kolay arkadaşlar. Bu elbise örgüsünde iplik olarak penye bir iplik var. Bakın bu ipliği kullandım. Yazlık penye bir iplik. Siz bu elbise örgüsünde her marka iplik ve renkleri kullanarak yapabilirsiniz. Beyaz renkli iplik kullandım. Bakın bu etek ucunda ve kol yaka çevresinde arkadaşlar. Tığ olarak 5 numara 3 milimetre tığ kullandım. Benim elim çok sıkı değil. Bakın yaptığım örgüler yumuşak oluyor. Sizin eliniz sıkıysa 3,5-4 milimetre tığları kullanırsanız çok daha güzel olur arkadaşlar. Elbise örgüsünü her renk yapabilirsiniz. Bu beyaz yerine elbiseyi yaptığınız iplik ile devam edebilirsiniz arkadaşlar. Tek renkli de çok güzel oluyor. Ölçülerini videonun sonunda ölçüyorum. Oraya bakabilirsiniz. 3-6 ay arası bebek ölçüsüne göre yaptım. İpliği tığ hazırlayalım. Hep birlikte bu kolay ve güzel tığ işi elbise örgüsüne başlayalım. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar. Örgüye yakadan zincir yaparak başlıyorum. İlk ilmeği ben bu şekilde yapıyorum. Size nasıl kolay geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Zincirleri yapmaya başlıyorum. Çok sıkı zincirler yapmıyorum. 26 zincir yapalım. 26 zincir yaptım. Çok sıkı zincirler yapmadım. 26 zincirin kaç santimetre olduğunu ölçüyorum. 13 santimetre zincir uzunluğu var. Benim elimin sıklığına göre 13 santimetre için 26 zincir yaptım arkadaşlar. Sizin elinizin sıklığına göre daha az veya daha çok sayıda zincir yapmanız gerekebilir. Benimle aynı ölçüde yapıyorsanız 13 santimetre olasıya kadar zincir yapın. Daha büyük çocuk için yapmak istiyorsanız da bunu 2, 3, 4, 5, 6 zincir fazla yaparak daha büyük çocuk için başlayabilirsiniz. Bu sırada bu zincirler üzerine trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. 1, 2, 3 ilmek atlıyorum. 4. ilmeğe trabzan yapıyorum. Bakın bu 3 ilmek atladığımda bir trabzan, diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Bu sıra başında bakın 3 ilmek atlayarak yaptığım trabzan ile birlikte 23 trabzan yapacağız arkadaşlar. Zincirler üzerine trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Zincirler üzerine trabzan yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra başında yaptığım bakın bu 3 zincir ile birlikte 23 trabzan oldu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. Bir sıra üzerinde 23 trabzan var. Bu 23 trabzanın kaç santimetre olduğunu ölçüyorum. 12 santimetre genişlik var. Benim yapacağım ölçü için bu 12 santimetre yeterli. Siz daha büyük çocuk için yapıyorsanız daha fazla sayıda trabzan olacak. İkinci sıradayım. 3 zincir yapıyorum.
Bu sıradan itibaren hem bu sıra başında hem de sıra sonunda arttırma yapacağız arkadaşlar. Yaka örgüsü arttırmalar yaparak devam edecek. Bakın 3 zincir yaptım. Aynı ilmek içine bir trabzan yapıyorum. Bakın burada 2 trabzan oldu arkadaşlar. Üst zincirde bir trabzan. Bakın şu ilmek üzerinde 2 trabzan oluştu. 1, 2. Diğer ilmeklere trabzan yapıyorum. Sıra sonunda yine arttırma yapacağız. Bakın şu 3. zincirde arttırma trabzanı yapacağız arkadaşlar. Buraya kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmeği bakın burada 3 zincir yaparak yaptığım bir trabzan var. 3. zincir üzerine 2 trabzan yapıyorum. Arttırma yapıyorum arkadaşlar. Bakın sıra başında da 3 zincir yaptım. 3 zincir yaptığım ilmeğe trabzan yaptım. Arttırma yaptım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 trabzan var. Bir sıra üzerinde 25 trabzan var. Bir arttırma sıra başında oldu. Bir arttırma sıra sonunda oldu. Her sırada hem sıra başında hem sıra sonunda arttırma yapacağız. Bu şekilde her sırada 2 fazla trabzan olacak. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. 3. sıradayım. Bu ilk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Bakın 3 zincir yaptım. İlmeğe yaptım. Arttırma oldu arkadaşlar. Diğer ilmeklere trabzan yapıyorum. Sıra sonunda yine arttırma yapacağız. Burada bulunan 3 zincire kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bir önceki sırada bakın 3 zincir yaparak yaptığım bir trabzan var. Bunun 3. zincir üzerine 2 trabzan yapıyorum. 1, 2. Bakın arttırma trabzanı yaptım. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. 4. sıradayım. Bu ilk ilmeğe trabzan yapıyorum. Bakın 3 zincir yaptığım ilmeğe trabzan yaptım. Burada 2 trabzan oldu. Bu 3 zincirde bir trabzan, 1, 2 trabzan oldu. Diğer ilmeklere trabzan yapıyorum. Sıra sonunda yine arttırma yapacağız. 3 zincire kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın burada yaptığım 3 zincirin 3. zincir üzerine 2 trabzan yapıyorum. Arttırma trabzanı yaptım. Bakın bir tane. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. 5. sıradayım. Bu ilk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Bu 3 zincir ile birlikte bakın 2 trabzan oldu. Görüntüsü bakın şu şekilde arkadaşlar. Her sırada bir sıra başında bir sıra sonunda arttırma yapıyoruz. Bu şekilde düzenli arttırmalar yapıyoruz. Diğer ilmeklere trabzan yapıyorum. Sıra sonunda yine arttırma yapacağız. Bu 3 zincire kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra sonunda bu 3. zincir üzerine 2 trabzan yapıyorum. Üç zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. 6. sıradayım. Bu ilk ilmeğe bir trabzan yapıyorum. 3 zincir ile birlikte bakın 2 trabzan oldu. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Sıra sonunda yine arttırma yapacağız. Bakın burada yaptığımız 3 zincirin 3. zincir üzerine 2 trabzan yapacağız. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra sonunda bakın 3. zincire 2 trabzan yapıyorum. Arttırma yaptım. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. 7. sıradayım. Bu ilk ilmeğe trabzan yapıyorum. Bakın 3 zincir ile birlikte 2 trabzan oldu. Diğer ilmeklere trabzan yapıyorum.
Sıra sonunda yine arttırma yapacağız arkadaşlar. Bu son ilmeğe kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmeğe 2 trabzan yapıyorum. Arttırma yaptım bakın. Burada bitiriyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yaka bölümünü ben bitirdim. Yapacağım ölçü için yeterli. Yaptığım 7 sıra 8 santimetre geldi. Benim yapacağım ölçü için yeterli. Siz daha büyük yapmak istiyorsanız 1 veya 2 sıra arttırma yaparak devam edebilirsiniz. Ön bölümün birini bitirdim. Bakın burası ön bölümse arka bölümü de yapacağız. Aynı şekilde yapacağız. Bunu kaç zincir başladıysanız diğer bölümü de aynı başlıyoruz. Ben 26 zincir ile başladım. Bunu da 26 zincir yapıyorum. ...26 zincir yapalım. 26 zincir yaptım. 3 ilmek atlıyorum. 4. ilmeğe trabzan yapıyorum. Bu 3 zincir ile birlikte 23 trabzan yapacağız. Bunun aynısı olacak arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar trabzanı tamamladım. Bu bir sıra üzerinde 23 trabzan var. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmeğe trabzan yapıyorum. Bakın arttırma trabzanı yaptım. Diğer ilmeklere trabzan yapıyorum. Sıra sonunda yine bakın bu 3. zincire 2 trabzan yaparak arttırma yapacağız. Bunun aynısı olacak arkadaşlar. Bakın bu bölümü ben 7 sıra yaptım. Bunu da aynı şekilde arttırmalar yaparak bir sıra eksik yapalım. 6 sıra olarak tamamlayalım. Bakın diğer bölümü de arttırmalar yaparak tamamladım. 6 sıra yaptım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın bu bölümü 7 sıra yaptım. Bunu 6 sıra yaptım. Bunda 7. sırayı yaparken 2 bölümü birleştireceğiz. İpliği bakın burada kesiyorum. En son ilmeğe yine 2 trabzan yaptım. İlmek içinden çektim. Bakın bu 7 sıra yaptım bunu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. sırayı bakın bunda 7. sırayı devam edeceğiz. 5 zincir yapıyorum. Bakın kol altı için 5 zincir yapıyorum. 5 zincir yaptım. Düzgün gelmesine dikkat ediyorum arkadaşlar. Bakın şu şekilde bu bölümler birbirine bakacak. Tığ üzerine iplik alıyorum. Şu ilk ilmek üzerine 2 trabzan yapıyorum. Bakın burada da son ilmeğe 2 trabzan yaptım. Bu bölümde de ilk ilmeğe 2 trabzan yaptım. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Sıra sonunda bu bölüm ile yine zincir yaparak birleştireceğiz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar trabzan yaptım. Bu son ilmeğe 2 trabzan yapıyorum. Kol altı için 5 zincir yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir yaptım. Bakın diğer bölüm ile birleştiriyoruz. Şu şekilde bakın düzgün olmasına dikkat edelim arkadaşlar. Burada yaptığım 3 zincir ile bakın ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın 2 bölümü birleştirdik. 5 zincir burada yaptım. 5 zincir burada yaptım. Bu şekilde devam etmiyorum. Bakın kol altından başlayacağız. Burada bakın 5 zincir yaptım arkadaşlar. Bu 5 zincirin 3. zincire ilmek kaydırma yaparak dönüş yapıyorum. Bakın 1, 2, 3. Bu tam ortadan elbisenin örgüsüne başlayacağız. Örgüyü çeviriyorum. Şu şekilde örgüyü çevirdim. 1, bakın 2,
2 ilmek kaydırma yaptım. 3. zincire ilmek kaydırma yaptım. Bu orta noktası olacak arkadaşlar. Bu 3. zincir orta nokta olacak. 3 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Burada bulunan bakın 2 zincir var. Bu 2 zincir üzerine trabzan yapıyorum. 1 2. Bakın bu 3 zincirde bir trabzan. Bakın 5 zincir yaptım. 2 trabzan da bu sıra sonunda yapacağız. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Her ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Burada yaptığımız zincire kadar trabzan yaparak devam edelim. Kol altı için yaptığım bakın 5 zincire kadar trabzan yaptım. Buradaki zincirler üzerine trabzan yapıyorum. Bakın 1 2 3 4 5. Bakın kol altında 5 zincir yaptım. Buraya da 5 trabzan yaptım. Bu ortadaki trabzana işaret yapıyorum arkadaşlar. Bir sonraki sıralarda buralarda arttırma yapacağız. Bakın 2 trabzan burada kaldı. 2 trabzan da işaretten sonra. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Her ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Trabzan sırası yaparak bu zincirlere kadar devam edelim. Bakın burada yaptığım zincire kadar trabzan yaptım. Bu 2 zincir üzerine trabzan yapıyorum. Burada yaptığım 3 zincir ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bakın bu kol altında da 1 2 3 4 5 trabzan oldu arkadaşlar. Buraya işaret yapabilirsiniz. Bakın şu 3 zincir yaptığımız orta nokta oluyor. Burada da bakın bu 1 2 3 4 5 trabzan yaptım. Ortada bulunan trabzan üzerine işaret yaptım. İlerleyen sıralarda arkadaşlar bu işaret yaptığımız trabzandan önce ve sonra arttırmalar yapacağız. Bu işareti her sırada kaydırma yaparsanız güzel olur. Bir üst sıraya alırsanız güzel olur. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Her ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Trabzan sırası yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. 3 zincir ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın 2 sırayı bitirdik. Bu işareti de bakın bir üst sıraya alıyorum. Orta noktayı kaybetmemek için bakın buralarda arttırma yapacağız arkadaşlar. Bir üst sıradaki trabzanı alıyorum. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Her ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. 3 zincir ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu sırada arttırma yapacağız arkadaşlar. Bakın 1 2 3 sıra trabzan yaptım. Bu 4. sırada arttırma yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu ilk ilmek üzerine 2 trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere bir trabzan yapıyorum. Bakın arttırma yaptık. Burada da arttırma yapacağız. Bakın bu işaretli olan trabzandan önce ve sonra arttırma yapacağız arkadaşlar. Bu ilmeğe kadar devam edelim. İşaret yaptığımız bakın trabzana kadar trabzan yaptım. Bu işaretten önceki bakın bu ilmeğe 2 trabzan yapıyorum.
Bu işaretli olan ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. İşaretten sonraki ilmek üzerine 2 trabzan yapıyorum. Bakın bir arttırma burada yaptım, bir arttırma burada yaptım. İşareti bir üst sıraya alıyorum. Bakın burası kenar ortası olacak arkadaşlar. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Sıra sonunda da arttırma yapacağız. Son ilmeğe kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın bu son ilmeğe 2 trabzan yapıyorum. Bakın bir arttırma yapmış oldum arkadaşlar. 3 zincirin bakın 3. zincir ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bakın bu 3 zincirden sonra 2 trabzan yaptım. 3 zincirden önce 2 trabzan yaptım. Bir arttırma burada, bir arttırma burada oldu. Aynı burada yaptığımız gibi bakın. Burası burada yaptığımız 3 zincir gibi oluyor arkadaşlar. Bir arttırma burada, bir arttırma burada yaptım. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Arttırma yapmadan her ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. 3 zincir ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Yine arttırma yapmadan her ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bakın buraya da işaret yapalım arkadaşlar. Şu arttırma yaptığım sıraya bir işaret yapıyorum. 3 veya 4 sırada bir arttırma yapacağız. Aralarda trabzan sırası yapacağız. Bakın şunu da bir üst sıraya alırsanız diğer arttırma yapacağınız yerde hangi trabzana yapacağınızı şaşırmazsınız. Bakın üst sıra trabzan yaptım. 4. sırada arttırma yaptım. Bu şekilde elbisenin örgüsü devam edecek. 3 sıra trabzan, 4. sırada arttırma yapalım. Siz tercihinize göre 4 sıra trabzan, 5. sırada arttırma da yapabilirsiniz. Ben 3 sırada bir arttırma yapmayı tercih ediyorum. Elbisenin örgüsüne düzenli arttırmalar yaparak devam edelim. Elbise örgüsünü arttırmalar yaparak tamamladım. 3 sırada bir arttırma yaptım arkadaşlar. Bakın buraya kadar genişleme yaptı gördüğünüz gibi. Burada bitirmiyorum. Buradan itibaren model sırası yapacağız. Kaç sıra yaptığımı sayıyorum. Bakın bu kol altını yaptığımız sıradan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sıra yaptım. Santimetre olarak ölçüyorum. 19 santimetre yükseklik yaptım. Siz tercihinize göre 1-2 sıra devam edebilirsiniz. Şimdi model sırası yapacağız. Bakın burada ipliği kestim. Beyaz renkli iplik ile model sırası yapıyorum. Siz tercihinize göre kendi rengiyle modele devam edebilirsiniz. Şu ilmeğe ipliği bağlıyorum. Buradan ilmek yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Aynı ilmeğe 2 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Bakın 3 zincir ile birlikte 3 trabzan oldu. 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Model 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan oldu. 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum.
2 ilmek atlıyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son yaptığım modeli bu model ile birleştireceğiz. Arada 2 ilmek kaldı arkadaşlar. Sizin bir ilmek de kalabilir. Hiçbir sorun olmaz. Bu sıra başında yaptığım modelde bakın bir 3 zincir yaparak bir trabzan yaptım. Bunun 3. zincire tığ takıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Bakın modelleri yerleştirdim. Görüntüsü bu şekilde oldu. İkinci model sırasındayım. Model bu şekilde devam edecek arkadaşlar. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapacağız. Model ortasına geçiş yapıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Bakın 2 zincirli boşluğa ilmek kaydırma yaparak geçiş yaptım. 3 zincir yapıyorum. 2 trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. Diğer model ortasına 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son yaptığım modeli, bu ilk yaptığım modelin bakın 3 zincir yaparak bir trabzan yaptım. 3. zincir ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bakın 2 sıra yaptık. 3. model sırasındayım. Bu model ortasına geçiş yapmak için ilmek kaydırma yapıyorum. 2 ilmek kaydırma yapıyorum. 3. ilmek kaydırmayı bakın model ortasına yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Buraya 2 trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. Diğer model ortasına 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam edelim. İlmek kaydırma yapalım. Bir sonraki sıraya başlayalım. 4 veya 5 sıra olarak elbise model örgüsüne devam edelim. Model sırasını tekrarlayarak devam edelim. 4 model sırası yaptım. 1, 2, 3, 4. Bakın görüntüsü bu şekilde oldu. Son sırayı yapacağız. Siz tercihinize göre bunu 5, 6, 7 sıra olarak devam edebilirsiniz. Son sırayı yapıyorum. Farklı yapacağız arkadaşlar. Bakın bir zincir yapıyorum. Bu model ortasına 4 trabzan yapıyorum. Dört trabzan yaptım. 2 zincir yapıyorum. Bu son yaptığım trabzanı bakın şu ilmeğe tığ takıyorum. İplik aldım. 2 ilmekten çıkardım. Bakın minik bir pıtırcık yaptım. Aynı zincir üzerine 4 trabzan daha yapıyorum. Bakın model bu şekilde oldu. Bir zincir yapıyorum. 2 model ortasındaki boşluğa sık iğne yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Diğer model ortasına 4 trabzan yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Şu ilmeğe
Şu şekilde bakın bir sık iğne yapıyor gibi yaptım. Tekrar 4 trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. 2 model ortasına sık iğne yapıyorum. Bakın model bu kadar arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar modelleri yaptım. Bir zincir yapıyorum. Bu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar son sırayı yaptım. Bu şekilde oldu. Çok güzel oldu. Şimdi askı bölümlerini yapalım. Omuza gelecek olan askı bölümlerini yapacağız. Bu renk iplik ile devam ediyorum. Şuradan bakın. İpliği bağlıyorum. Buradan ilmek yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. 4 trabzan yapacağız arkadaşlar. Bakın bu 3 zincirde 1 trabzan oluyor. 3 trabzan yapıyorum. Bakın 3 zincir ile birlikte 4 trabzan oldu. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. 3 trabzan yapıyorum. Üç zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. 3 trabzan yapıyorum. Son trabzanı bakın burada yaptığım 3 zincirin 3. zincire yapıyorum. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Yapacak olduğunuz çocuğun büyüklüğüne göre bu askı sırasını 11-12 sıra olarak tamamlayalım. Askı örgüsünü 12 sıra yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ben bugün 3-6 ay arası bebek için yapıyorum. 12 sıra yaptım arkadaşlar. Siz bunu isterseniz 13-14 sıra yapabilirsiniz. Bakın şimdi bu bölüm ile birleştireceğiz. Şu kol genişliği olacak. Siz daha büyük çocuk için yapıyorsanız bunu 1-2 sıra fazla yapabilirsiniz. Şimdi bu bölüm ile birleştireceğiz. Bakın örgüyü şu şekilde çeviriyorum. Ters tarafından ilmek kaydırma yapacağız. Şu ilk trabzan sırası var. Bakın şuraya tığ takıyorum. İlmeği içinden çekiyorum. İkinci ilmeğe tığ takıyorum. Karşıdan ikinci ilmeğe tığ takıyorum. İplik alıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. İpliği kesiyorum. Bakın arka bölüm ile ön bölümü birleştirdik. Bu başladığımız yeri ön bölüm olarak kullanacağız arkadaşlar. Bu bakın birleştirme yaptığım yeri arka bölüm olarak kullanırız. Birleştirme yaptığımız yerde biraz belli oluyor bakın. Şimdi diğer askı örgüsünü yapalım. 4 trabzan yaptım. Bu sıra başından sayıyorum bakın. 1, 2, 3, 4. Dördüncü ilmeğe ipliği bağlıyorum. İlmek yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. Bu 3 zincirde 1 trabzan oluyor. Dört trabzan yaptım. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. 3 trabzan yapıyorum. Bu ilk yaptığım bakın 3 zincirin 3. zincir ile trabzan yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. 3 trabzan yapıyorum. Bu askı örgüsünü kaç trabzan sırası yaptıysanız bu askı örgüsünde aynı sayıda yapalım. Bu askı örgüsünde bakın 12 sıra yaptım. 2, 4, 6, 8, 10, 12.
Şimdi bu bölüm ile birleştireceğiz. Burada yaptığımız gibi. Bakın ben diğer kol örgüsünün çevresinde modeller yaptım. Bu kolu sizinle yapacağız arkadaşlar. En son bakın buradayım. Şuradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. ilmek ile birleştireceğiz. Tığı çıkarıyorum. Bakın örgünün ters tarafından birleştireceğiz. Şu şekilde. 1, 2, 3. Şu 4. ilmeğe tığ takıyorum. İlmeği içinden çekiyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Bakın ikinci ilmeğe tığ takıyorum. Karşıdan ikinci ilmeğe tığ takıyorum. Çekiyorum. İlmek kaydırma yapıyoruz. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar birleştirdik. Şimdi bu kol çevresinde yaptığım modelleri yapacağız. İlk önce bu kol çevresinde modellerin daha düzgün görünmesi için bir sıra sık iğne yapıyorum. Bu renk iplik ile yapıyorum. Bakın bu kol altında yaptığım zincir vardı. Ortadaki zincirden başlıyorum. İpliği bağlıyorum. İlmek yapıyorum. Her ilmek üzerine bakın şu şekilde sık iğne yapıyorum. Şu trabzan sıralarında arkadaşlar bakın bir sırada 2 sık iğne yapıyorum. Şu bir trabzan sırasında bir sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar sık iğne yaptım. İlk yaptığım şu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar kol çevresinde bir sıra sık iğne yaptım. Şimdi bu sık iğneler üzerine model yapacağız. Burada yaptığım gibi modeller yapacağız. Orta noktadan başlıyorum. İpliği bağlıyorum. Bakın bu kol ortasından başlıyorum arkadaşlar. İlmek yapıyorum. Aynı ilmeğe sık iğne yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Şu ilmeğe 5 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 trabzan yaptım. Bir ilmek atlıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Şu ilmeğe 5 trabzan yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde model oluyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar model yaptım. Şu bir ilmeği atlıyorum. İlk yaptığım bakın şurada bir ilmek var. Bununla ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar kol çevresinde bu şekilde oldu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 model yaptım kol çevresine. Siz diğer kolu da bu kol gibi başlayıp yapabilirsiniz. Şimdi yaka örgüsünü yapalım. Yaka çevresinde minik pıtırcık modeller yapıyorum. Bakın şu birleştirme yaptığımız yerler arka bölüm olacak arkadaşlar. Buradan başlıyorum bakın. Şu omuz örgülerini birleştirdiğimiz yer var. Buradan ipliği bağlıyorum. İlmek yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Aynı ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum.
Bakın pıtırcık modeller oluyor. Bir ilmek atlıyorum. Bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Aynı ilmeğe yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Yaka çevresinde pıtırcık model yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar pıtırcık yaptım. Son yaptığım modeli, şu ilk yaptığım model ilmeği var. Bununla ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar, elbise örgüsünü bitirdim. Çok güzel oldu. Burasını arka bölüm olarak kullanırız. Bakın ön bölüm burası oluyor. Bakın çok güzel oldu elbise. Bitmiş olarak ölçülerini söylüyorum. Bakın kol altının buradan gövde genişliğini ölçüyorum. 24 santimetre. Yüksekliğini ölçüyorum. Kol altından yükseklik 27 santimetre. Omuzdan tam yüksekliği ölçüyorum. 39 santimetre. Ben bugün 3-6 ay arası bebek için yaptım. Bebeğiniz çok kilolu olmazsa 6-12 ay arası bebekler de kullanır arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.